Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir örgü başlangıcı modeli göstermek istiyorum. Ben 3 ayrı şekilde çalıştım. Aynı modeli şişim ve ipim biraz daha kalın olarak bu şekilde çalıştım. Farklı iplerde nasıl durduğunu görmenizi istedim. Bu parçayı 3,5 numaralı şiş ile çalıştım. Bu parçayı biraz daha ince bir ip ve 3 numaralı şiş ile çalıştım. Bu parçayı ise 3 numaralı şiş ile Aliza Diva ipimle çalıştım. Oldukça ince bir ip. Bu ipte de modelimin duruşu bu şekilde. Şimdi dilerseniz birlikte nasıl yapıldığını görelim. Ben orta kalınlıkta bir ip kullanıyorum ve 3,5 numaralı şiş ile anlatımını yapmayı düşünüyorum. Modele başlarken 2 şiş ile başlamanız gerekiyor ki kıvrımlı olan başlangıcımız toparlamasın. Her model 10 ilmekten oluşuyor. 10, 20, 30, 40 şeklinde 10 ilmeğin katlarını ayarlayıp en son bir tane kenar ilmeği ilave etmeniz lazım. Ben 3 model üzerine anlatımını yapmayı düşünüyorum. Bu yüzden 3 model üzerine 31 ilmek gerekiyor. Normal bir şekilde ilmek atmaya başlıyorum. Dediğim gibi mutlaka 2 şiş üzerine ilmeklerinizi bu şekilde hazırlamanız gerekiyor. Tek şiş üzerine ilmeklerinizi hazırlamayın. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Bir model bu şekilde 10 ilmekten oluşuyor. 3 model için kenar ilmeğiyle birlikte 31 ilmeğimi hazırladım. Şimdi tek şişimi buradan alıyorum. Hemen örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım ve ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki 9 ilmeği düz örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. İpim arkadayken 10. ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Tekrar 9 ilmeğimi düz olarak ördüm. İpim arkadayken 10. ilmeği örmeden alıyorum. Tekrar 9 ilmeği düz ördüm. 10. ilmeği örmeden atlattım. Ön yüzde modelimizin kurulumunu tamamladık. Şimdi arka yüzdeyim. Tekrar bu ilmeği, başlangıç ilmeğini örmeden atlatıyorum. İpimi arkaya alıyorum. Ve bu 9 ilmeği tekrar düz olarak örüyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. Bir ilmek örmeden atlatıyorum. Aradaki 9 ilmeğimi düz örüyorum. Ön yüzde örmeden atlattığım ilmeği arka yüzde tekrar örmeden atlatmam gerekiyor. Devamında tekrar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Son ilmeğimi örmeden atlattım. Örgümü ikinci sırasını tamamladım. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim ve 3. sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki 9 ilmeğimi çift dolayarak örüyorum. 1, 2. Bu şekilde ördüğüm 9 ilmeği çift dolayarak tekrar düz örüyorum. Dokuzuncu ilmeğimi tekrar düz olarak çift doladım. İpim arkadayken bir ilmek örmeden atlatıyorum. Ve tekrar devamındaki 9 ilmeği bu şekilde çift dolayarak
düz örüyorum. Bu daha önceden örmeden atlattığım ilmeğe geldiğim zaman ipim arkadayken bu ilmeğimi tekrar örmeden atlatıyorum. Sonraki 9 ilmeğimi tekrar çift dolayarak düz örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden atlattım. Ön yüzden sıramı tamamladım. Örgümün arka yüzündeyim. Burada başlangıçtaki örmeden atlattığım ilmeğimi ters olarak ördüm. Devamında parmağımı ipimi doluyorum. Alttan girerek şişime ilmek atıyorum. Tekrar 2 3. Şişime 3 tane ilmeğimi bu şekilde yeniden ilave ettikten sonra ipimi ön tarafa aldım. Bu çift doladığım 9 ilmeği serbest bırakarak önce boyunu uzatıyorum. Bu şekilde 9 ilmeğimin boyunu uzattım ve tekrar şişime geriye alıyorum. Bu 9 ilmeği ters örerek topluyorum. Burada ilmeğimi sıkıştırıyorum. Modelimi kapatıyorum. Tekrar 1 2 3 ilmeğimi şişime yeniden atıyorum. Arada örmeden atlattığım bu ilmeğimi ters olarak örüyorum. Burada 9 ilmekle modelimize başladık. Aradaki ilmekle toplamda 10 ve katları idi. Bu defa 7 ilmeğe düştü. Aradaki ilmekle 8 ve katlar olarak devam ediyor. Bu aradaki ilmeği ters ördükten sonra ikinci modele geçiyorum. Tekrar hemen 3 tane ilmeğimi şişime atıyorum. 3 ilmeğimi attıktan sonra önce bu 9 ilmeğin boyunu uzatıyorum, serbest bırakıyorum. Bunları tekrar şişime geriye alıyorum. İpimi ön tarafa aldım. 9 ilmeği ters örerek topluyorum ve sıkıştırıyorum. Bu şekilde modelimi tamamlıyorum. Tekrar 3 ilmek şişime takıyorum. Toplamda 1 2 3 4 5 6 7 aradaki ilmeğimle birlikte 8 ve katlar olarak modelim devam edecek. Tekrar aradaki ilmeğimi ters ördüm. 1 2 3 ilmeğimi şişime tekrar hazırladım. Aradaki 9 ilmeğimi serbest bırakıyorum. Modelimiz 9 ilmekle yapılıyor. Arada birer tane ilmeğimiz modelimizin arasında devam ediyor. Burada modelimiz tamamlandıktan sonra 9 tane olan ilmeğimiz 7'ye düşecek. Bu 9 ilmeği bir defada topladım. Tekrar 3 tane ilmek ilave ediyorum. Ve kenar ilmeği ile sıramı tamamlıyorum. Şu anda örgümün ön yüzündeyim. Bunu özellikle bayan örgülerinde ve kız bebek örgülerinde örgüye başlangıç lastiği yerine kullanabilirsiniz. Çok şık duruyor. Ön yüze geçtim. İlmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Dilerseniz bundan sonraki aşamada üst bölümünü model uygulayarak devam edebilirsiniz. Ama şu anda benim hazırladığım model sadece bir defaya mahsus olmak üzere örgünün başlangıcında lastik yerine kullanılıyor. Bu tür örgülerde sonradan çok soru alıyorum. Devamında tekrar modeli nasıl uygularız şeklinde. Bu model maalesef tekrar uygulanmıyor. Çünkü her defasında her modelde 2 ilmek eksildiği için bu şekilde bu modeli tekrarlayamazsınız. Hırka, ceket, yelek, bluz her türlü örgüde
başlangıcında lastik yerine bu modeli kullanabilirsiniz. Gerçekten çok şık ve güzel duruyor. Modelimizin tamamlanmış görünümü bu şekilde. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.